Bu videoyu izlemeye başladığınız şu an, hayatınızın kaç saniyesini gerçekten yaşadığınızı hiç düşündünüz mü? Bugünün sonunda size, "Bugün ne yaptın?" diye sorsam, gerçekten cevap verebilir misiniz? Yoksa aklınıza sadece bulanık, birbirine karışmış anlar mı gelir? Bu videonun sonunda her akşam kendinize sormanız gereken tek bir soruyla hayatınızı otomatik pilottan çıkarıp yeniden ellerinize alacaksınız. Ve bu soru sizi rahatsız edecek kadar güçlü. Bilim insanları diyor ki, ortalama bir insan uyanık olduğu saatlerin %40'ını otomatik pilotta, yani zihni başka yerdeyken geçiriyor. Yani gününüzün neredeyse yarısında siz aslında orada değilsiniz. Dişlerinizi fırçalarken aklınız yarının listesinde, yemek yerken telefonda, sevdiğiniz biriyle konuşurken bile başka bir yerde. Bu bir kayıp ama fark edilmesi çok zor bir kayıp. Çünkü kaybettiğiniz şey elinizden düşüp kırılmıyor. Sessizce, fark ettirmeden akıp gidiyor. Şimdi size basit ama can alıcı bir gerçeği söyleyeyim. Dikkatinizi kim yönetiyorsa, hayatınızı da o yönetiyor. Telefonunuzdaki bildirim size ne zaman bakacağınızı söylüyorsa, o an hayatınızın direksiyonunda siz değil, o bildirim oturuyor demektir. Patronunuzun bitmeyen e-postaları zihninizi akşam yemeğinde bile terk etmiyorsa, o akşam yemeği sizin değil, o e-postaların akşam yemeğidir. Peki bu neden bu kadar kolay oluyor? Çünkü beyniniz enerji tasarrufu yapmak için sizi otomatiğe bağlamayı çok seviyor. Aynı yolda yürürken, aynı kahveyi içerken, aynı rutini tekrar ederken beyniniz der ki, "Bunu biliyorum, dikkat harcamama gerek yok." Ve zihninizi başka bir yere, genellikle geçmişe, pişmanlığa ya da geleceğe kaygıya gönderir. Bu evrimsel olarak akıllıca bir sistemdir. Ama modern hayatta bu sistem sizi kendi hayatınızın izleyicisi haline getirir. Siz kendi filminizin başrolü olmaktan çıkıp koltukta oturan, olan biteni izleyen bir figürana dönüşürsünüz. Ve işin acı tarafı şu, bu figüranlık hali dışarıdan bakıldığında hiç fark edilmez. Siz gülersiniz, konuşursunuz, işinizi yaparsınız. Ama içeride kimse yoktur. Şimdi gelin, bunu somut bir hikayeyle görelim. Sabah alarmı çalar. Gözlerinizi açmadan önce elinizi telefona uzatırsınız. Henüz güne merhaba bile demeden bildirimler, haberler, başkalarının hayatları zihninize dolmaya başlar. Kahvaltıyı yaparken aklınız bugünkü toplantıda, toplantıdayken aklınız öğle yemeğinde. Öğle yemeğini yerken ekrana bakarsınız, tadını hatırlamazsınız bile. Akşam eve döndüğünüzde biri size "Bugün nasıldı?" diye sorar, siz de "İyiydi, yoğundu." dersiniz. Ama aslında ne olduğunu hatırlamıyorsunuzdur. Gece yatağa uzandığınızda bir boşluk hissi çöker. Gün doldu ama siz onun içinde değildiniz. Bu hayatı yaşamak değil, sadece günü doldurmaktır. Şimdi aynı günü bir de farklı şekilde hayal edelim. Alarm çalar ama telefona uzanmadan önce 3 nefes alırsınız. Sadece nefese. Kahve fincanınızı elinize alırken sıcaklığını hissedersiniz. Kokusunu fark edersiniz. Toplantıya girdiğinizde karşınızdaki kişinin gözlerine gerçekten bakarsınız. Söylediklerini gerçekten dinlersiniz. Öğle yemeğinde telefonu bir kenara bırakır, yediğiniz şeyin tadını fark edersiniz. Akşam eve döndüğünüzde biri "Bugün nasıldı?" diye sorduğunda gerçek bir cevabınız vardır. Bir an, bir söz, bir gülümseme hatırlarsınız. Aynı 24 saat, aynı görevler, aynı insanlar. Ama biri kayıp bir gün, diğeri gerçekten yaşanmış bir gün. Aradaki fark dakika değil, dikkat. Peki bunu nasıl değiştireceksiniz? İşte tam burada videonun başında söz verdiğim o soruya geliyoruz. Her akşam yatmadan önce kendinize şunu sorun. Bugün gerçekten burada mıydım yoksa sadece bedenim buradaydı da zihnim başka yerlerde miydi? Bu soru basit görünür ama çok rahatsız edicidir. Çünkü çoğu zaman dürüst cevap, "Hayır, pek burada değildim." olacaktır. Ve bu rahatsızlık aslında iyi bir şeydir. Çünkü fark etmek değişimin ilk adımıdır. Fark etmeden hiçbir şey değişmez. Bu soruyu daha etkili hale getirmek için
3 küçük adım önereceğim. Birincisi, günün içine çıpa noktaları koyun. Mesela her kahve molasında telefonu elinize almadan önce 3 saniye durup çevrenize bakın. Bu küçük duraklar zihninizi otomatik pilottan çekip ana geri getirir. İkincisi, günde bir öğünü yalnızca yemek yiyerek geçirin. Telefon yok, televizyon yok. Sadece tabaktaki yemek ve siz. Üçüncüsü, günün sonunda o soruyu sorduktan sonra o gün gerçekten fark ettiğiniz tek bir anı tek cümleyle not edin. Zamanla bu notlar kaybolan günlerin değil, yaşanan günlerin bir kaydı olur. Şimdi işin biraz daha derinine ineceğiz. Çünkü bu konu sadece verimlilikle ilgili değil, çok daha köklü bir gerçekle ilgili. Hayatınızda kaç tane gün var biliyor musunuz? Ortalama bir insan ömrü yaklaşık 25-30 bin gün. Kulağa çok geliyor değil mi? Ama şunu düşünün, bu günlerin çoğu çocukluk, uyku, rutin işlerle geçiyor. Gerçekten bilinçli ve hatırlanır günleriniz sandığınızdan çok daha az. Eski filozoflar buna memento mori derdi. Yani öleceğini unutma. Bu karamsar bir söz değil. Tam tersine hayata uyanmak için bir hatırlatmaydı. Zamanın sınırlı olduğunu unutmak bize sonsuz bir zamanımız varmış gibi davranma özgürlüğü verir. Ve bu özgürlük aslında bir tuzaktır. Çünkü yarın yaparım, sonra hissederim. Bir gün gerçekten yaşarım dediğimiz her an elimizdeki tek gerçek şeyi, yani bugünü bir kenara itmiş oluruz. Hayat büyük anlarda değil, küçük günlerin toplamında yaşanır. Ve eğer bu günlerin çoğunu otomatik pilotta geçiriyorsanız, aslında hayatınızın çoğunu kaçırıyorsunuz demektir. Bu sizi korkutmak için söylenmiş bir söz değil. Tam tersine, bugünden itibaren daha dikkatli, daha uyanık yaşamanız için bir davet. Peki bu farkındalığı kalıcı hale nasıl getirebilirsiniz? İşte burada dikkat bütçesi kavramı devreye giriyor. Paranızı nasıl bütçeliyorsanız, dikkatinizi de öyle bütçelemeniz gerekiyor. Her gün dikkatinizi nereye harcadığınızı bilerek seçin. Sabah kalktığınızda kendinize sorun. Bugün dikkatimi en çok kime, neye vermek istiyorum? Bu basit soru gününüzün yönünü baştan belirler. Çünkü dikkatinizi kime ya da neye verirseniz o şey sizin için büyür. İlişkinize dikkat verirseniz ilişkiniz derinleşir, kaygınıza dikkat verirseniz kaygınız büyür. Şimdi gelin bunu gerçek hayattan bir örnekle bağlayalım. Bir baba düşünün, çocuğuyla parkta oturuyor. Bedeni oradadır ama gözü telefonda, zihni işteki bir sorunda. Çocuk, baba bak der, o aa harika der ama aslında bakmamıştır. Yıllar sonra o çocuk büyür ve şunu hatırlar. Babam hep yanımdaydı ama hiç orada değildi. İşte günü doldurmak ile hayatı yaşamak arasındaki fark tam olarak budur. Şimdi aynı sahneyi hayal edin, telefon cepte, göz çocukta. Baba bak dediğinde gerçekten bakılır, gülünür, o an paylaşılır. O an çocuğun hafızasında bir hazineye dönüşür. Belki şu anda kendinize soruyorsunuz. Ama hayat yoğun, sürekli böyle bilinçli olmak mümkün mü? Dürüst olalım, her an tam bilinçli olmak imkansız. Amaç mükemmel olmak değil. Amaç günde birkaç kez kendinizi otomatik pilottan çekip ben buradayım demek. Küçük bir an, derin bir nefes, gerçek bir bakış. Bunlar bir araya geldikçe günleriniz birer birer yaşanmış güne dönüşmeye başlar. Ve zamanla o akşam sorusuna verdiğiniz cevap değişir. Bugün burada mıydım sorusuna giderek daha sık evet diyebilirsiniz. Şimdi size bu videoyu izledikten sonra yapmanızı istediğim tek bir şey var. Bu akşam yatmadan hemen önce telefonu elinize almadan bir dakikanızı ayırın. Gözlerinizi kapatın ve bugünü baştan sona sanki bir film gibi zihninizde tekrar oynatın. Hangi anlarda gerçekten oradaydınız, hangi anlarda değildiniz? Bu küçük egzersiz ilk başta garip gelebilir. Ama birkaç gün içinde gündüz saatlerinde bile şu an neredeyim diye sormaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ve işte tam o an hayatınızın kontrolünü bildirimlerden, alışkanlıklardan, otomatik pilottan geri almış olacaksınız. Unutmayın, hayat büyük kararlarla değil, küçük dikkat anlarıyla şekillenir.
Bugün son gününüz olsaydı onu nasıl yaşardınız? İşte bu soruyu bu akşam kendinize sorun. Bugün hayatımı yaşadım yoksa sadece günümü doldurdum? Eğer bu video size bir an bile dur dedirttiyse görevini yapmış demektir. Şimdi sıra sizde. Bu akşam o soruyu sorun. Ve eğer bu videodan bir şey aldıysanız yorumlarda bugün gerçekten orada olduğunuz bir anı paylaşın. Belki biri sizin yazdığınızı okuyup kendi gününü hatırlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama ondan önce bu günü gerçekten yaşayın.